Çavdar Tarlasında Çocuklar. Çavdar Tarlasında Çocuklar Amerikalı yazar J.D. Salinger tarafından yazılmış ve 1951 yılında yayımlanmış bir romandır. Hikaye yalnız bir genç olan Holden Caulfield'ın, ergenlik çağının zorluklarıyla başa çıkması ve giderek karmaşıklaşan sahte bir dünyada anlam arama sürecini anlatır. Roman, Holden Caulfield'ın geçmişte yaşadığı deneyimleri Kaliforniya'daki bir psikiyatri kuruluşunda anlatmasıyla başlar. Holden kendisini bu noktaya getiren olaylara geri döner. Hikaye, Holden'ın Pensilvanya'daki Penn Hazırlık Okulu'nda geçirdiği önceki dönemin sonundan başlar. Genç adam zayıf akademik performansı ve alaycı tavırları nedeniyle okuldan uzaklaştırılmıştır. Holden, ailesi onun kovulduğunu öğrenmeden önce okuldan ayrılmaya karar verir ve evine gitmeden önce birkaç gün boyunca New York'ta dolaşır. Ucuz bir otelde kalır ve çeşitli insanlarla etkileşime girerken bir yandan da yalnızlık ve yabancılaşma hisseder. Holden'ın yolculuğu boyunca, masumiyeti korumaya ve çocukları mecazi bir uçurumdan düşmekten koruyan, Çavdar Tarlasında Çocuklar olmaya takıntılıdır. Çavdar Tarlasında Çocuklar tabiri, bir İskoç şairin şiirinden uyarlanmış bir şarkı olup Holden'in gözünde masumiyeti korumayı anlatan bir ifadedir aslında. Bu takıntısı, küçük kız kardeşi Phoebe'yi ve diğer çocukları yetişkinliğin yozlaşma ve ikiyüzlülüğünden koruma isteğinden kaynaklanır. Holden'ın şehirdeki etkileşimleri ve karşılaşmaları, kendini ve başkalarını anlama çabasındaki önemli anlardır. Eski arkadaşları Eckley ve Stradlater ile buluşur, ancak onlarla bağ kuramaz ve onları yüzeysel ve samimiyetsiz olarak görür. Bir yandan da duygusal düzeyde kadınlarla bağlantı kuramamanın sıkıntısını yaşar ve sık sık eski ilgi alanı olan Jane Gallagher'a takılır. Holden'ın hatırlanmaya değer deneyimlerinden biri ise bir fahişe ile yaşadığı deneyimdir, ancak kendini beceriksiz ve merhametli hisseder, dolayısıyla herhangi bir uygunsuz davranışta bulunmaz ve daha da yalnız ve mutsuz olur. Hikaye ilerledikçe, Holden'ın ruh hali giderek dengesizleşir ve kararsızlaşır. Dünyadan ve karmaşıklıklarından uzakta, yabanda yaşama düşüncesine takıntılı hale gelir, ancak sonunda bu planından da vazgeçer. Holden, masumiyetini ve doğruluğunu takdir ettiği küçük kız kardeşi Phoebe ile iletişime geçer. Onun okulunu ziyaret eder ve okuldaki ortamdan ve ilgi alanlarını özgürce takip edememesinden hoşnutsuz olduğunu fark eder. Bu, Holden'ın herkesi hayatın sert gerçekleriyle yüzleştiremeyeceğini ve büyümenin kaçınılmaz olduğunu anlamasını sağlar. Romanın doruk noktası, Holden'ın saygı duyduğu eski bir öğretmeni olan Bay Antolini'yi ziyaretidir. Ancak, karakter Bay Antolini'nin ona cinsel açıdan yaklaşacağına inanarak paranoyak hale gelir. Hayal kırıklığına uğrayan Holden, gece yarısı Bay Antolini'nin dairesinden ayrılır. Hikaye sona ererken, Holden daha düşünceli ve geleceği konusunda daha da kararsızdır. Phoebe ile Çavdar Tarlasında Çocuklar olma isteğini paylaşır, ancak Phoebe'nin şarkının sözlerini düzeltmesiyle hatasını fark eder. Şarkıda asıl söylenen, bir bedenle Çavdar Tarlasından geçerkendir. Bu gerçek, Holden'e herkesi kurtaramayacağını, ancak kendisi için bir yol bulabileceğini gösterir. Sonunda, Holden büyümek ve hayatın zorluklarıyla yüzleşmek zorunda olduğunu kabul eder. Kaçmayıp ya da izole olmayıp ailesiyle kalmaya karar verir. Roman, Holden'ın geleceği için umutlu bir parıltıyla sona erer, ki bu da onun olgunluğa ve kendini kabul etmeye doğru bir yol bulabileceğini ima eder. Çavdar Tarlasında Çocuklar, yabancılaşma, kimlik, masumiyet ve büyümenin karmaşıklıkları gibi temaları ele alan zamansız bir olgunlaşma hikayesidir. Holden'ın duygusal yolculuğu ve sahte olarak algıladığı dünyada özgünlük arayışı, romanı Amerikan edebiyatının klasikleri arasına sokmuştur. Bu açıdan okunması gereken eserlerden biridir. Ve evet, Çavdar Tarlasında Çocuklar okunması gereken bir kitaptır. Tembel okur tavsiyesidir.